Neden Sovyetler Birliği gibi bir ülke kurulma ihtiyacı duyuldu? Stalin dünyanın en güçlü lideri oluyor. Ama ne yazık ki sadece bu süreçte 40 milyon insan ölüyor. Sovyetlerin nasıl başlayıp nasıl dağıldığını ve bu ülkelerle olan bağlarını anlatacağım. Peki 100 sene önce sosyalizm neden başladı? İşte günümüzde Ukrayna, Belarus, Moldova, Gürcistan, Azerbaycan, Kırgızistan, Kazakistan, Ermenistan, Özbekistan, bunların hepsi vakti zamanında Sovyetlerin yönettiği coğrafyaların bir parçasıydı. Almanya'nın doğusuna kadar başlayıp diğer ucu Japonya'da olan bir coğrafya egemenliğinin nasıl olduğunu anlatmak istiyorum. Lenin öldükten sonra artık tarih sayfaları yeniden yazılıyor. Çünkü o en ünlü liderleri Stalin başa geliyor. Bu adama sonsuz gücü vermişler. İnsanlığın canını okumuş anlayacağınız. Hadi bakalım sizlere iyi seyirler. Bana da Sovyetlerin nasıl kurulduğu ve yıkıldığına dair güzel bir bölüm anlatacağım günüm olsun. Başlıyoruz. Türkiye'nin lider su arıtma markası Aura Sebilon Unique sunar. Hanımlar beyler, ben Deniz Pehlivan. Dünya turumun Moldova ayağına hoş geldiniz diye başlayan bölümlerimizde bu seferki konumuz pek de Moldova olmayacak. Çünkü sizlere daha önceki bölümlerde Sovyetlerin izinde gidiyorum bu gezide. Birazcık size son yüzyılın dev gücünün nasıl başladığını ve nasıl bittiğini aktarmadan bu ülkeleri anlatamam demiştim. Dersime yaklaşık 2 haftadır çalışıyorum ve bugün sizlere ekranlarınızın başına oturduğunuz andan itibaren son 100 yıllık tarihi dönemleri anlatacağım. Ve bunu ülkelere bağlayacağım. Ve en önemlisi hem doğuyu hem de batıyı birbirine bağlayıp Sovyetlerle ilgili kendimce öğrendiklerimi sizlere aktarmak istiyorum. Bunu niye istiyorum? Sovyetleri anlamadan Polonya, Estonya, Letonya, Litvanya, Balkan ülkeleri Yugoslavya dönemi olsa da ki şu an bulunduğumuz Moldova ve bununla beraber bütün, ya düşünsenize, Almanya'nın doğusuna kadar başlayıp diğer ucu Japonya'da olan bir coğrafya egemenliğinin nasıl olduğunu anlatmak istiyorum. Bugünün Kazakistan'ı, Kırgızistan'ı, yani Orta Asya ülkeleri de dahil buna. Dünyada 100'den fazla ülkeye gittiğimde öğrendiğim bir şey vardı ki bütün tarih süreçlerimizde hani sanki biz İlk doğduğumuzda tarih sadece bizden ibaretmiş, onlar savaşlar, hikayeler geçmişte kalmış gibi düşünüyoruz ya. Hayır, aslında her gün tarih yeni yazılıyor. Düne kadar Ukrayna'ya gittiğimde oradaki arkadaşıma ya biliyorsun hani her şey toparlanıyor, Ukrayna'yı IT kenti yapmaya çalışıyorlar. Peki ya Rusya saldırırsa demiştim. Yok canım, öyle şey mi olur? Baksana adamlar Avrupa Birliği'ne girecek demişlerdi. Ve 3 ay sonra Rusya Ukrayna'ya saldırmıştı ve savaş başlamıştı, hala devam ediyor. O yüzden böyle bir son 100 yılı size aktarırken aslında bu videoyu yapmaktaki amacım tarihin tekerrür edebilme ihtimalleri dahilinde yapılan devletlerin ve o dönemin mega güçlerinin nasıl hatalar yapıp aynı zamanda en pik, yani tavan noktaya çıktığı dönemleri birbirine bağlayarak anlatmak istiyorum. O yüzden bu videomuz daha çok tarih odaklı olacak. Sizler ekranlarınızın başında, ben de nefes tüketerek o kadar çok not aldım ki onları size detaylarla, ekran görüntüleriyle anlatıp Sovyetlerin nasıl başlayıp nasıl dağıldığını ve bu ülkelerle olan bağlarını anlatacağım. Şimdi sizler arkanıza yavaşça yaslanın. Beni günün hangi saatinde izliyorsanız şimdiden iyi seyirler. Bir de video başlamadan her zaman söylediğim gibi bir yorum, bir beğeni atarsanız algoritma için desteklemiş olursunuz. Gerçekten emek verdiğim bir bölüm olacak. Umarım anlatabilirim. Bu bölümleri anlatmak çok zordur. Türkçe lisan edersem affola. Tamamen internetten yaptığım araştırmalardır. Doğrusuyla yanlışıyla hatalarım benim hatalarımdır ama internetten gördüğüm şeylerdir. Umarım güzelce aktarırım. Eğer yanlış olduğunu düşündüğüm noktalar varsa yorumlara yazın. En azından oradan ben de bilgileneyim. Ama gerçekten 2 haftadır araştırdığım için pek hata yapmamayı umut ediyorum. Hadi bakalım, sizlere iyi seyirler. Bana da Sovyetlerin nasıl kurulduğu ve yıkıldığına dair güzel bir bölüm anlatacağım günüm olsun. Başlıyoruz. Gezimiz Aura Sebilon Unique su arıtma cihazlarının katkılarıyla başlıyor. SSCB, yani Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği
1970-80'lere kadar, hatta 90'lara kadar geldiğinde dünya nüfusunun %10'u nüfus anlamında bu birliğe ait ülkelerden oluşuyordu. İlk başta kurulduğunda 15 ülke bu birliğin içerisindeydi. Kimler yoktu ki? Özbekistan, Kazakistan, Rusya, Ukrayna, Belarus, Moldova gibi ülkelerin hepsini kapsıyordu. Bizler çocukluğumuzda, yani 90'ların başında Sovyetler veya komünizm ya da sosyalizmle ilgili haberler ya da 70'lerdeki 80'lerdeki olaylarla daha çok bundan haberdar olduk. Ama aslında olayın hikayesi hiç de öyle değildi. Çöküşün başladığı yıllardı bunlar ve Soğuk Savaş'ın, yani Amerika ile olan silahsız geçen dönemlerin sadece ucundan birazcık görmüştük. Peki 100 sene önce sosyalizm neden başladı? Neden Sovyetler Birliği gibi bir ülke kurulma ihtiyacı duyuldu? Ya da bunu o dönemde nasıl başardılar? Kapitalizmle olan mücadelede insanlar neyden fedakarlık yaptılar? Ve aynı zamanda bu hangi bir ideolojinin ya da felsefenin başladığı yerde? Aslında her şey 1800'lü yıllara dayanıyor. Karl Marx, Friedrich Engels diye iki tane Alman düşünür, ideoloji sahibi, insan, ne derseniz artık, başlatıyor bunu. Diyorlar ki herkes eşit olmalı, bir tane devlet olmalı, işçiymiş, köylüymüş, zenginmiş, fakirmiş, siyasiymiş, askermiş olmayacak. Sınıf ayrımı olmadan yaşanacak diyorlar. Bundan 200 sene önce. Özel mülkiyetin bile olmasına karşı olan bu ideolojideki en temel fikir aslında insanların eşitliği. Dışarıdan çok güzel değil mi? Hepimiz bunu isteriz. İnandığımız inanç sistemleri, dinler de bunu emrediyor. Ama insanın yaratılışı buna uygun mu? Yorumu siz yapın. Felsefi olarak ya da ideoloji olarak baktığınızda herkes çok iyi olmak ve eşit adil olmak istese de insanın yaratılışı bir süre sonra kontrolden çıkıyor. Tıpkı sosyalizmin çıkması gibi. Aslında temelinde çok masumane olan bu düşünce zamanla liderlerin güç zehirlenmesiyle beraber daha da dünyayı hükmetmek için aslında hem toplumu hem de yöneticileri hem de ideolojiyi zehirliyor. Ne oluyor bir süre sonra? İnsana sınırsız güç verirsen ne kadar içinden zalim çıkar görebilirsin oluyor. Bunu Afrika'da da görürsünüz. Eski Doğu ülkelerinde de görürsünüz. Birileri gücü aldığı zaman zehirlenir. Tıpkı sosyalizmdeki gibi. Aslında bu kadar masum başlayan işte düşünce 1900'lü yılların başına geldiğinde yayılmaya başlıyor. Diyorlar ki eski Çarlık Rusya döneminde biz bu ideolojiyi çok sevdik. Rusya'da niye denemiyoruz? Diyor ki soyluydu, soysuzdu, zengindi, fakirdi olmasın, kapitalizm de olmasın, herkes eşit yaşasın. Ve başlıyorlar ayaklanmaya. Buradan beslendikleri asıl aslında Karl Marx'ın kapitalist sistemde emekçilerin parası olmadığı için ve üretim araçlarına sahip olmadıkları için emeklerini satmalarını söylemesi. Ve diyor ki efendiler, köylüler, lordlar olamaz. Aynı eski derebeylik dönemlerindeki gibi. Ama diyor günümüzde bunu yaşıyoruz. İşte Rusya'da, yani günümüzün o coğrafyasında da bir nevi sınıf ayrımı çok net hissedildiği için toplum artık yavaş yavaş biz de bunu istiyoruz, kabul ediyoruz demeye başlıyor. Ama bunu toplumu yaptırabilmeniz için bir de lidere ihtiyacınız var. Peki bu lider kim? Lenin. Bu sesle anlatmak istemiyorum. Ben bu şekilde sesli bir videoda, sesli bir ortamda bu videomu heba edemem. Sessiz bir yere geçeceğim bir dakika. Lenin'le her şey başlayacak. Çünkü çok kısa yaşayacak, Sovyetleri kuracak ve 2 sene sonra ölecek. Sonra Stalin gelecek. Ben de bunu otelde anlatayım. Dur, daha sakin bir yerde. Dünyadaki ilk sosyalist devrimi 1917'de Rus Çarlığını yıkarak başardılar. Ve devrimden sonra Rusya Sovyet Federalist Sosyalist Cumhuriyeti'ni kurdular. Yönetimde amaç şuymuş, çok basit, size en başında söyledim. Yönetimde köylüler, işçiler, askerler olacaktı. Amaç buydu, yani toplumun eşit bir şekilde, homojen bir şekilde temsil edilip herhangi bir özel sektörün olmadığı, herkesin adil ve eşit olduğu bir sistem kurmaktı. İşte bunu başlatan kişi de Lenin'di. Ama Lenin bu 1917 yılındaki yapılan ilk devrimde ülkede değildi, sürgündeydi. Devrim gerçekleştikten sonra ilk yaptığı şey ülkeye gelmek oldu ve bankalar dahil bütün her şeyi kamulaştırdı. Ama henüz Sovyetler resmi olarak kurulmamıştı. Çünkü 1918 ila 1921 yılları arasında. Bu saatten sonra size hep Kızıl Ordu olarak söyleyeceğim. Bu kesim, bir de muhalif kesim var. Muhalif kesimde beyazlar oluyor. İç savaşlar sürükleniyor ülke ve 3 sene sürüyor. Ve 1922 yılında artık Bolşeviklerle beraber resmi olarak Sovyetleri kuruyorlar. Hani ilk başta size Karl Marx'ın ideolojilerinden bahsetmiştim ya bu sosyalizmle ilgili. İşte ondan çok şey öğrendiğini, onun ideolojisini benimsediğini ve
aynısını kendi coğrafyası için kurmak istediğini belirterek bu yola çıkıyor. Aslında kendisi avukat ama aynı zamanda hem bir devrimci hem de siyasetçi. Ve bununla beraber Marksist devrimci, yani o Karl Marx'ın ideolojisinin ismi Marksizm. Aynı zamanda ülkenin partisi olan Bolşevik Partisi'nin de lideri Lenin. Şimdi Lenin'den sonra Stalin gelecek. Daha ona gelmedik. Önce bir ülkeyi kuruyoruz. Zaten burada Rus Çarlarını tam anlamıyla yıkıp artık resmi olarak ülkeyi kurduklarını, savaşta bittiğinde buna Ekim Devrimi diyorlar. Tarihte ünlü Ekim Devrimi de bu oluyor. Bakın bu bahsettiğim şey öyle bir anda olan bir şey değil. Düşünsenize Rus Çarlığı 400 sene boyunca bir ucu Almanya taraflarını düşünün. Diğer ucu Alaska, hatta 1800'lü yıllarda Alaska'yı Amerika'ya satıyorlar. Şu an günümüzdeki o Alaska var ya, parayla satılıyor. Yönetemiyorlar çünkü. Lenin'in en büyük amacı işte bütün bu birlik ülkelerinin hepsini Sovyetler, sosyalizmle beraber tek bir çatı altında buluşturmak. Ama kimler yok bunun içerisinde? Ya günün Finlandiya bile varmış, biliyor musunuz? 1800'lü yılların sonundan düklük olarak yönetilmiş hatta. Azerbaycan var, Ermenistan var, Estonya, Letonya, Litvanya, bunların hepsi, Özbekistan, Kazakistan, Kırgızistan, bunların hepsinde hakimdi Çarlık. Yani bir anda hadi Lenin al artık bundan sonra sen yönet değil olay. Çok büyük bir devrimdi bu bahsettiğim şey ve gerçek anlamda ideolojik olarak adamın en büyük hayali bütün dünyayı bir tek çatı altında toplayıp sosyalizmle yönetmek. Herkes eşit olsun demek. Ama evdeki hesap çarşıya uymayacak. Düşünün 400 sene boyunca çok uluslu dinlerin, dillerin, ülkelerin olduğu coğrafyaları yöneten bir Çarlığı yıkıyorsunuz. Yerine herkesin eşit olduğu, yine farklı dinler ve dillerin, ülkelerin olacağı ama eyaletle yönetilecek bir sistem kuruyorsunuz teknik olarak. Burada bir sistem uygulamak istiyorlar. Aslında Sovyetlerin en büyük yaptığı, ki Moldova da dahildir bunlara, parçalayıp içerideki, yani bir homojen yapı değil de yani herkes aynı olsun değil de karıştırarak yönetmektir. Bunu birçok gittiğiniz ülkelerde de görürsünüz. Bir gidersiniz mesela Orta Asya'ya, Kazak ya da Kırgız demezsiniz, baktığınızda bambaşka böyle yani senin benim gibi olan gözleri insanlar da görebilirsiniz. Ya da işte batıya gidersiniz, birazcık daha işte Ukrayna'ya, Estonya, Letonya'ya, gözleri biraz daha çekik insanlar görürsünüz. İşte zamanında adamların bu ideolojisini yaparken uyguladıkları sistemlerden bir tanesi de bütün ulusları böyle karıştırıp tek çatı altında yönetmekmiş. Mesela Ukrayna, Rusya, Belarus, Kafkaslar gibi ülkeleri Lenin ilk başta hemen yönetmek istiyor tek çatı altında. Ama Lenin aslında sadece bunu tek başına yapmıyor. Arkadaşları var. Hatta bu ideolojiyi kuran başka birisi var, biliyor musunuz? Lenin değil. Lenin Bolşeviklerin lideri aslında. Adımı atan kişi. 1922'deki işte ideolojiyle, Kızıl Ordu'yla bütün o sistemi kurmaya çalışan kişinin ismi de Troçki. Hatta Troçki ilerleyen yıllarda Stalin'le mücadele içinde olacak. O kısmını birazdan anlatacağım. Şimdi Lenin'in bir de abisi var. Abisi döneminde Rusya'nın o Çarına suikast girişiminde bulunuyor ve idam ediliyor. Ve Lenin'in de düşünceleri abisiyle aslında aynı. O yüzden sürgüne gönderiliyor. Biraz daha ideolojileri peşinden koşan, radikal ve politik faaliyetleri olduğu için zamanında işte dedim ya hani ilk bu ülke kurulurken ülkede değildi diye. O yüzden işte sürgüne gönderildiği için. Hatta İsviçre'ye, Almanya gibi yerlere gidip Karl Marx'ın o ideolojisinin, öğretilerini daha da benimsiyor. Bundan sonra hani o kadar okuyor, öğreniyor, bunu tam benimsiyor, Bolşevikleri anlatıyor. Leninizm akımını oluşturuyor. Yani Rusya gibi ülkelerde Marksizmi nasıl uygulayacağını araştırıyor. Yani bir anda hadi devrimi yaptık değil. Aslında önce insanları ikna etmekle başlatıyor sistemi. Ülkeye geliyorsunuz sonra göçten. Düşünsenize, ülkenizden gönderiliyorsunuz ideolojinizden dolayı. Sonra daha da bilinip geri geliyorsunuz ve dünyadaki ilk sosyalist devrimi yapıyorsunuz. İçerideki bu savaşmış olduğu beyazlar dedikleri tamamen karşısında olan ve aynı zamanda dış güçler olan insanların hepsini de yeniyorsunuz ve 1922'de artık resmi olarak ülkeyi kuruyorsunuz. Aslında tarihler bize ne kadar yakın değil mi? Birinci Dünya Savaşı'nın olduğu dönemlerde onlar da bu sistemi kurmaya çalışıyorlarmış. Bütün ideolojileri biz aşağıda İtalyanlarla, Fransızlarla, İngilizlerle mücadele ederken yukarıda bambaşka bir dünya kuruluyormuş mesela. Adam ülkeyi kurduğunda diyor ki benim diyor olayım tarım. Sloganı da ekmek barış, savaş da olmayacak diyor. Hepimiz adil bir şekilde yaşayacağız. Bir ucu işte Estonya, Letonya, Litvanya'da, öbür ucu düşünsenize Sibirya, sonu yok. Hala Rusya'nın çok büyük toprakları var. Niye? Onlardan kalma. Alaska'yı bile satmalarına rağmen. Tamamen diyor bizim önceliğimiz tarım olacak. Hepimiz diyor kazandığımız parayı bölüşeceğiz ve sınırlarımızı genişletmeye devam edeceğiz. Biz diyor hala çok küçük bir parçayız.
Sonra 1922'de artık ülkeyi resmi olarak kurduktan sonra bu sloganla yola çıkıyor. Ta ki 1924'te ölene kadar. Felç geçiriyor. Adam tam ülkesini kuruyor, devrimini yapıyor ve 2 yıl süren felcin sonrasında 1924'te ölüyor. Lenin öldükten sonra artık tarih sayfaları yeniden yazılıyor. Çünkü o en ünlü liderleri Stalin başa geliyor. Şöyle de bir şey var. Sovyetlerden sonraki ülkelerde insanların açlığından, yoksulluğundan, hayatlarını ne kadar idare ettirdiklerinden perperişan dönemlerden bahsediyoruz değil mi? İşte bunların temelini yapan Stalin. Çünkü Lenin ölmeden önce notlarında Stalin'in çok tehlikeli biri olduğunu, ideolojilerinin çok katı olduğunu ve dikkat edilmesi gereken biri olduğunu uyarıyor. Bunun mektubu bile var. Ama Stalin ne yapıyor, ne ediyor? Bolşeviklerin içindeki bütün örgütlenmeyi alıyor. Hatta dedim ya size bir adam vardı Troçki diye, bütün aslında Kızıl Ordu'yu kuran. Lenin onun başa gelmesini istiyor ama Stalin bu adamı egale ediyor. Çünkü Kızıl Ordu'yu kuran Troçki'nin çok daha entelektüel, çok daha iyi, çok daha devrimci, çok daha aklı selim biri olduğunu savunuyor Lenin. Ama Stalin, Lenin öldükten sonra başa geçiyor ve ondan sonra artık işin rengi değişmeye başlıyor. Düşünseniz ya, taht var tabiri caizse, yönetimin başına birisi geçecek. Size çok muhalif olan birisi var ve onun geçme ihtimali daha yüksek. Ne yaparsınız? Onu egal etmeye çalışırsınız değil mi? Tabii ki onu yapıyor. Ve Troçki'yi, düşünün bu kadar sistemi kuran adamı ülkeden sürgüne gönderiyor Stalin. Ve ilk nereye gönderiyor biliyor musunuz? 1929'da Türkiye'ye geliyor. Oradan da Meksika'ya gidiyor. Ve Meksika'da öldürülüyor. 1940'da bir çok özel bir şeyle öldürülüyor. Onu söylemek istemiyorum. İnternetten bakarsınız. Adamın hayatına son veriyorlar. Ve artık tam anlamıyla düşünün, bütün bu coğrafyanın tamamına Stalin hakim oluyor ve önünde hiçbir engel kalmadı. Hatta bu tarihe devrimi yazıp yine devrimin emriyle öldürülen kişi olarak geçiyor Troçki. Troçki'yi niye sevmiyor Stalin? Sadece başa geçmesinden dolayı mı? Hayır, ideolojilerini kabul etmiyor. Çünkü Troçki çok daha idealist, çok daha eşitlikçi, çok daha insan haklarını savunan biri. Gelişime açık biri. Stalin ise daha böyle demir yumruk, ki artık bunu çok duyacağız Sovyetlerde. Dediğim dedik, astığım astık, kestiğim kestik bir adam. O yüzden aralarında hep bu münakaşa oluyor ve günün sonunda kazanan ne yazık ki Stalin oluyor. Aslında Troçki'nin amaçlarından bir tanesi bu devrimi bütün dünyaya eşit ve adil bir şekilde olacak şekilde yayma hayali. Ve 1953 yılına kadar Stalin Sovyetleri yönetiyor. Ne kadar uzun değil mi? 30 sene. Yani düşünsene, Lenin bütün her şeyi kurdu. 2 sene sürdü. Stalin 30 sene boyunca Sovyetlerin hakimiydi. Tek başına bütün o coğrafyayı yönetti. Neredeyse dünya nüfusunun %15'iydi bu. Ve işte en zor dönem bu dönemdi. Çünkü Stalin güç ve genişleme politikası altında zaten yoksul olan bu coğrafyada tarım ve sanayileşme için insanları zorladı. Milyonlarca insanı Bolşevikler dahil katletti. Özel mülkiyetlerin tamamını kaldırdı. Büyüme uğruna devasa fabrikalar kurdu. Muhalifleri Gulag denilen çalışma kamplarında çalıştırdı. Kurşuna dizdi. Sadece o dönemde 1 milyondan fazla insanı öldürttü ve karşısına çıkan milyonlarcasını da hapse attı. Bize hep şey denir ya, işte kuzey ülkeleri soğuk, eski Sovyetlerin dağıldığı yerlerden gelen insanlar soğuk. Sadece mevsim değil de soğuk olmalarının sebebi. Çünkü bu döneme korku rejimi deniyordu ve insanların genlerine bile işlemişti bu. Hatta okuduğum bazı kaynaklarda belki de bu coğrafyanın yaşadıklarından dolayı insanları sıcakkanlı değildir yazıyordu. Belki de haklılardı. Çünkü o kadar korkutulmuşlardı ki sesini çıkaran herkes öldürülüyordu. Bu sürece yavaş yavaş anladığımızı düşünüyorum. Artık 1930'lar 40'lara gelebiliriz. Mantık belli, kurulma mantığı. Hızı belli, kapsayacağı ülkeler belli. Peki biz neredeydik? Cumhuriyet kurulduktan sonra bizle çok böyle ilgilenmiyor ve adamın en büyük hayali Almanya ve Avrupa'yı almak oluyor. Ama Nazi Almanyası ile bir anlaşma yapıyor Hitler'le. Lakin Hitler verdiği sözü tutmuyor, Sovyetlere saldırıyor. Anlaşmayı da şu şekilde yapıyorlar. Hem Polonya hem de Baltık ülkelerine dair oluyor ama Hitler hepsine hakim olmak istiyor. Ve Almanlar, biliyorsunuz bunun bir dünya filmi de vardır. Netflix'te orada burada izlemişsinizdir. 3 milyon kişiyle Moskova'ya saldırıyor. Bakın Moskova'ya diyorum. Almanya nere, Moskova nere? Tüm o ülkelerin hepsini alıyor. Hatta artık tam anlamıyla Sovyetlerin düşeceğini dahi düşünüyorlar. Ama yine evdeki hesap çarşıya uymuyor. Dünyaca ünlü Stalingrad Savaşı burada başlıyor. Hitler
doğudaki petrol yataklarına ulaşmak istiyor. Petrole ulaştığı zaman artık tamamen gücünün orada olacağını düşünüyor ve bunun için en doğru yer Sovyetlerin olduğu coğrafya. Ama kış başladığı için ve soğukla beraber ki bu dönemde Stalin geri çekilmeyeceksiniz ve öleceksiniz emri veriyor ve Stalingrad'da çok büyük bir savaş oluyor. Zaten bu savaşta da 2. Dünya Savaşı'nı başlatan yer. İşte Hitler'in bu agresif politikalarından sonra artık çanlar 2. Dünya Savaşı için çalmaya başlıyor ve Almanya geri çekilmeye başlıyor. Ve Rusya ve Sovyetler bunun intikamını almak için Berlin'in kapılarına kadar dayanıyorlar. Hatta Nazi Almanyası Ruslar kapıya dayanana kadar savaşı kazandıklarını düşünüyorlar. Ta ki Sovyet tanklarını görene kadar. İşte bu dönemde bütün Doğu bloğu ülkeleri, şu anki Moldova, Estonya, Letonya, Litvanya, Ukrayna hepsi Sovyetlere dahil oldu. Hatta Almanya'nın doğusu bile. İşte zaten bu dönemde Doğu ve Batı Almanya olmak üzere ikiye ayrılıyorlar. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra Stalin dünyanın en güçlü lideri oluyor. Ama ne yazık ki sadece bu süreçte 40 milyon insan ölüyor. Ama bu da yetmiyor. Diyor ki hayır diyor, ben dünya çapına yayılmak istiyorum. Bu tamam, doğuyu aldım diyor ama diyor her yer benim olsun. O kadar güçleniyor ki bütün şehirlere, bütün meydanlara heykellerini, portrelerini astırtıyor, diktirtiyor. Bilimi hatta tarihi bile beğenmeyip kendine göre yazdırtıyor. Tabii ki kendi ideolojisine göre yapıyor bunları. Ve 1953'te Stalin de hayatını kaybediyor. Ama internette okuduğum bazı kaynaklarda 1956'da Stalin'in işlediği suçları anlatan bir dünya böyle onun yancıları var. Onların aslında Stalin'in ne kadar gaddar, ne kadar faşist bir adam olduğunu anlatan böyle mektuplarını görebilirsiniz. Onlara da bakmıştım. İnternetten merakınız varsa araştırırsınız. Yani bu adama sonsuz gücü vermişler. İnsanlığın canını okumuş anlayacağınız. Peki bu süreçte Amerika nerede? Çin nerede, değil mi? Biraz da buna değinelim. Şimdi Stalin'i öldürdük. Stalin devri bitti. 1945 ile 91 arasında, yani Sovyetler dağılana kadar Soğuk Savaş dönemi başlıyor. Yani Amerika ile Sovyetler birbirleriyle savaş yapmıyorlar. Yani mermi atmadan yapılan bu savaşa Soğuk Savaş deniliyor. Bunu nasıl yapıyorlar? İdeolojilerle, işte Ay'a ilk kim çıkacakla, başka ülkelere hakim olmaya çalışmakla yapıyorlar. Birebir bir mücadele değil bu. İşte sıcak çatışma olmayan bu döneme de Soğuk Savaş deniyor. Nasıl gidiyor şu ana kadar? İyi değil mi? Valla kronolojik olarak o kadar iyi sıraladım ki bunları, yani ben bile şu an anlatırken böyle hepsi gözlerimin önünde canlanıyor. Bütün dünya haritası. Güzel olacak, güzel, dur. Daha bunun 70'ler 80'leri var, oraya kadar bağlayacağım size. Susadım, bir su alayım, sen de çayını kahveni koy. Şimdi bizim de 70'lerde 80'lerde işte birçok eski filmlerde, kendi Türkiye'deki filmlerimiz dahil hep duyduğumuz o devrimcilik, sosyalizm gibi kavramlar var diye işte bu dönemde başlıyor. Çünkü dünyayı ikiye ayırıyorlar. Sosyalist ve kapitalist şeklinde. Amerika'ya destekleyenler kapitalist oluyor, sosyalizmi destekleyenler de sosyalist. Yani Sovyetlerin yanında olanlar. Mesela Küba onlardan bir tanesi. Bu dönemde Amerika diyor ki ben dünyayı kapitalist yapmak istiyorum. Bunu nasıl başaracağım? Para vererek yapabilirim. Ve o dönemin Dışişleri Bakanı Marshall bir plan gerçekleştiriyor. Kapitalizm planı ve bu planın da ismi işte dünyaca ünlü Marshall Planı. Amacı Amerika'daki finansmanla dünyayı yeniden ayağa kaldırmak ama kapitalizmle. Buna Japonya bile dahil. Hatırlarsanız geçen yıllarda Almanya'ya Amerika'nın Dışişleri Bakanı'nın birisi şey demişti. Hatırlarsanız sizi biz ayağa kaldırdık. İşte bu dönemde kaldırıyorlar. Yani bütün hem Avrupa'ya hem Japonya dahil fonları veren ülke Amerika. Çünkü bakıyor ki Sovyetler çok güçlenecek, dünya sosyalist olacak, kapitalizmin yanına çekmek için finanse ediyor. Tabii Sovyetlerde Stalin öldükten sonra Khrushchev devri başlıyor ve 1990'lara kadar 6 tane daha böyle lider geliyor. Ama bundan sonraki dönemler o işte 50'lere kadar olan ki dönemler gibi değil, daha böyle daralma, küçülme politikaları da devam ediyor. Çünkü Soğuk Savaş var. Soğuk Savaş'ın olduğu yıllarda da en önemli şey para oluyor. Sovyetler uzay için o kadar büyük para harcıyorlar ki ülke açlıktan, kıtlıktan artık kırılmaya başlıyor. Ama Amerika'nın böyle bir derdi yok. Amerika tamamen finansmanı kapitalizmle sağlıyor. Her yere fabrikalar açıyor, dünyaya yetişmeye çalışıyor ve herkesi ticaretle zengin etmeye çalışıyor sözde. Bunun da temellerine baktığınız zaman tamamen ideoloji yarışı. Ya sosyalizm kazanacak ya kapitalizm. Sosyalizm burada çökmeye başlıyor. Çünkü insanlar aç kalıyor. Diğer yerde de kapitalizmde zenginlik, yollar, işte yeni yatırımlar başlıyor. Aslında buradan sonraki çöküş zaten önceden olan bir çöküştü. Sadece Stalin bu zamana kadar çok baskıcı olduğu için dayanabilmişlerdi. Bundan sonra artık çökme devri başlıyor.
Peki bu ne zaman gün yüzüne çıkıyor? Nazi Almanyası bile savaşı kazandığını düşünüyordu. Gerçek ne zaman ortaya çıktı? Rus tankları Berlin'e dayandığı zaman çıktı, değil mi? Peki Sovyetler ne zaman uyandı? Yani halk ne zaman uyandı? Aç kaldığı zaman. 70'ler ve 80'lere kadar dayanabildiler. Çünkü toplum artık açlıktan, kıtlıktan kırılırken demiştim ya, hiçbir finansman ve projeleri yoktu. O yüzden sadece savaş sistemiyle ve baskı sistemiyle ülke yönettikleri için artık halk ayaklanmaya başlamıştı. Hatta Sovyetler geri gittiklerini düşünmesinler diye Ay'a ilk Yuri Gagarin'i gönderdiler. Ve buna o kadar büyük para harcadılar ki ülkenin en büyük parası Ay'a çıkmak için harcandı. Ama bu tamamen bir gösterişti. Çünkü amaçları hani KGB ve CIA'nin savaşı gibi düşünün. Uzay savaşıydı ve Amerika'yı, yani kapitalizmin yendiğini göstermek istiyordu. Ama bu onlara çok ağır mal oldu. Çünkü zaten batan bir ülkeydiler. Üstüne bir de buna çok büyük finansman ayırınca toplum iyice artık yoksullaştı. Bir de Berlin Duvarı olayı var. İnsanlar bu kadar aç kalırken ve sürekli bir Sovyet baskısıyla yaşarken Batı'da da kapitalizmi duyan insanlar ne yaptı? Berlin'e duvarı ördüklerinde insanlar Batı'ya kaçamasınlar diye yıktı. İşte 1989'da Berlin Duvarı yıkılmaya başladığında aslında artık Sovyetler için çanlar çalmaya başlamıştı. Ama bu arada size az önce Küba demiştim ya, bu Soğuk Savaş döneminde aslında Amerika ile Sovyetler çok geriliyorlar. 1962 yılında Küba'ya Sovyetler nükleer üs kuruyor. Ve Amerika o kadar çok kızıyor ki buna 15 gün içerisinde burayı kaldırmazsanız diyorlar, savaş ilan edeceğiz. Tabii ki Sovyetlerin amacı gözdağı vermekti ve bunu başarıyorlar. Şimdi 89'da Berlin'e kadar biraz hızlı geldik. Bunun tabii ki bir de doğu tarafı var. Bu batı tarafıydı. Batıyı anladığımızı düşünüyorum. O işte tarih kitaplarında birçoğumuzun okuduğu Sovyetler, Berlin Duvarı, Amerika'nın işte bu ideoloji, Küba'da yapılan devrimler, hepsinin temelleri aslında Sovyetlerle olan mücadeleydi. Peki Doğu ne yapıyordu? Mesela Çin ne yapıyordu? Japonya ne yapıyordu? Kore ne yapıyordu? Hadi bir de gelin onu anlatayım. Japonya'ya gittiğimde size Hiroşima ve Nagasaki'ye atılan bombalardan sonra ne oldu da Japonya bugünlere geldi demiştim, değil mi? Hatta Kore daha düne kadar Türkiye'den dahi yardım alıyordu. Biz asker gönderdik, bizden çok daha gerilerdi. Ne oldu da bugün dünyadaki en büyük 10 ekonomiden biri oldu ki Japonya 3. ekonomi oldu? Amerika sayesinde. Amerika yerle bir olan bu iki ülkeyi de fonladı. Hatta Japonları herkes çok böyle masum sanır ama Japonya, Çin dahi Tayland'a kadar hakimdi. Yani bütün Körfez onların yönetimindeydi. Hatta Sovyetlerle Amerika'nın en büyük savaş örneğini Kuzey Kore ve Güney Kore Savaşı'nda görebilirsiniz. Kuzeyi Sovyetler, Güney'i de Amerika desteklemiştir. Aslında bu bir kapitalizm, sosyalizm savaşıydı. Hatta size şöyle söyleyeyim, dünyada sosyalist hala 5 ülke vardır. Laos, Çin, Küba, Kuzey Kore. Ve Vietnam Savaşı'nda Amerika 20 sene boyunca Vietnam'ı almaya çalışmıştır. İşte sebebi de budur. Sovyetler ve kapitalizm mücadelesinden dolayı ve alamamıştır. Sovyetler de burada resmi olarak savaşa girmese de Vietnam'ın yanında olduğu için kazanmış bir propaganda yapmıştır. Tabii gerçi bugün Vietnam'a gitseniz kapitalizm her yerde. Keza Çin'i görüyorsunuz, yani Çin bile nasıl değişti. Adamlar dün batıda olmayan şehirler kurdular kapitalizmle beraber. Hatta Netflix'te bunların böyle dizileri falan da vardır. İzlerseniz birbirlerini satan ajanlar var bu süreçte KGB ve CIA için. KGB'nin ajanı CIA oluyor, CIA'nin ajanı KGB oluyor. Yani bildiğiniz aslında CIA ajanı gibi görünen Sovyetlerin kendi ajanları sızmış oluyor mesela Amerika'nın içerisine. Bu dizileri de izlemenizi öneririm. Orada birazcık daha yapılan propagandaları ve oyunları daha net görebilirsiniz. Şimdi ben size bunları niye anlatıyorum? Ben size Moldova'yı anlatsaydım doğrudan hiçbir anlamı olmazdı. Bunların hepsi puzzle'ın eksik kalan parçalarıydı ve puzzle'ın en temel parçası da Sovyetlerdi. İşte günümüzde Ukrayna, Belarus, Moldova, Gürcistan, Azerbaycan, Kırgızistan, Kazakistan, Ermenistan, Özbekistan, bunların hepsi vakti zamanında Sovyetlerin yönettiği coğrafyaların bir parçasıydı. Peki Çin ne yapıyordu? Çin her zaman Sovyetlerin yanındaydı. Ama Stalin öldükten sonra artık o Sovyet ideolojisinin bittiğini düşünmeye başladı ve öyle ki Çin'de bulunan sosyalist Sovyetler Cumhuriyeti çalışanlarını ülkeden kovdu. Çünkü dedi ki siz artık ideolojinizi bıraktınız, biz size inanmıyoruz, siz de kapitalleşiyorsunuz. Hani dedim ya az önce Japonya Çin'i bile almıştı. İşte bu dönemde oluyor zaten. İkinci Dünya Savaşı'nda atom bombasını attığında Amerika Japonya'ya bakıyor ki orada da Japonya çok güçlenmeye başlıyor. Bu şekilde durdurabiliyorlar. Yoksa adamlar belki de Çin dahil Tayland'a kadar her yeri resmi olarak o dönemde alıp yöneteceklerdi. Aslında hepsi dünya haritasından karşınıza aldığınızda aynı dönemde olan
Ama pastadan herkesin pay almaya çalıştığı bir dönemdi. İşte Çin de bu dönemde çok sesini çıkartmayan, daha naif, daha sessiz, yavaş yavaş büyüyen ve savaşlara doğrudan katılmayan ülkeydi. Zaten o dönemdeki liderleri Mao 2000 sene sonra Cumhuriyeti kuran kişi olarak tarihe geçecekti. Çin Halk Cumhuriyeti kurulacaktı. Ama tabii yani takdir edersiniz ki bunun da bedeli yine ağır olacaktı. Aynı Sovyetlerdeki gibi Çin'de de milyonlarca insan açlıktan, sefaletten, yoksulluktan kırılacaklardı. Ki günümüzde bile hala Çin tek partili sistemle yönetilen bir cumhuriyet. Adı cumhuriyet ama bizim bildiğimiz cumhuriyet değil bu. Yani diyorlar ki cumhuriyetiz, devlet yine halk tarafından yönetiliyor ama komünist bir biçimde. Yani nereden tutsan tutarsızlık aslında, sadece ismi cumhuriyet. Yani şöyle, Çin'de yine seçim yapılır, tek parti vardır ve bu tek parti içinden birisi ülkeyi yönetir. Yani işte buna cumhuriyet diyor onlar. Zaten biliyorsunuz Çin'i yıllardır aynı liderleri yönetiyor. Ama cumhuriyetin olması için muhalefetin de olması gerekti ki bu şekilde de adil bir seçim olsun. Lakin Çin'deki sistem hala tek partili sisteme devam eder. Peki sonra ne oldu? Sonra günümüzün haritası ortaya çıkmaya başladı. Çünkü 1991'e kadar Sovyetler dayanabildi ve 91'de Sovyetler dağıldı. Stalin'den sonra tamamen gerileme dönemi başladı ve Soğuk Savaş döneminde kapitalizm daha güçlü geldi. Ve bizlerin bildiği o 90'lardan 2020'ye kadarki son 30 yıllık süreçte Balkanlarda işte Yugoslavya etkileri, Sovyetler dağıldıktan sonra ortaya çıkan ülkelerdeki o yoksulluk etkilerini hepimiz biliyoruz. İnsanlar düzen kuramadılar. Çünkü geçmişte kurulmuş bir kapital sistem yoktu. Mesela Polonya örneğini vereyim. Polonya'ya bundan 10-15 sene önce gelseydiniz o kadar yoksulluk görürdünüz ki, ama sonra Avrupa Birliği'nin desteğiyle beraber örnek veriyorum, çok daha modern bir ülke oldu. Peki 91'de Sovyetler dağıldı. Hangi ülkeler ortaya çıktı? 1. Rusya, Ermenistan, Azerbaycan, Ukrayna, Gürcistan, Belarus, Estonya, Letonya, Litvanya, Kazakistan, Özbekistan, Kırgızistan, Türkmenistan, Tacikistan ve şu anda size bulunduğum ülkede anlattığım Moldova. Çok zordu ama güzel oldu. Güzel değil mi? Şu an Moldova'ya geldik. Tamamdır. Puzzle artık oturdu. Şimdi ben size Moldova'ya kadar gelmişken Sovyetleri anlatmasaydım, bu ülkedeki yoksulluk aslında geçmişte neden ağır olduğunu söylemeseydim, geldim bakın sokaklar böyle, evler şöyle deseydim eksik kalacaktı. İşte tarihin başladığı yerden, ki o yaklaşık olarak 100 sene öncesine gidiyor, size bahsettim. Böylece o puzzle'ın bütün dünya haritasını da içine alıp görmenizi istedim. Özellikle çocuklarınızla izlerseniz birçok okuldaki tarih kitaplarındaki en iyi örneklerden bir tanesi bu video olacaktır. Yerinde anlatıdan. Umarım güzel oldu. Şimdi Moldova'ya niye bunu anlattım? Moldova resmi olarak ülkeyi kurduktan sonra ilk tanıyan ülkelerden bir tanesi Türkiye oluyor. Ve bundan sonra Moldova artık resmi olarak bu ülke Birleşmiş Milletler tarafından tanınıyor. Ama içerisinde 3-4 farklı özerk bölgeyle beraber. Bunlardan bir tanesi Transdinyester. Sonraki bölümlerde izleyeceksiniz. Bildiğiniz hani ayrılıyor ya Sovyetler. Rusya diyor ki hayır diyor. Burası hala benim gibi. Rusça konuşuluyor. Ülkeye girerken sınırları var. Bildiğiniz yani Moldova'nın içinde başka bir ülkeye gireceğim. Aslında Rusya'nın bir parçasıymış gibi davranıyor. Ama Moldova'nın içerisinde özerk bir bölge. Bununla beraber Gagavuz Türklerinin yaşadığı Gagavuzya bölgesi var. Burada bir sınır yok. Onlar da özerk. O yüzden Moldova ile ilgili bunları anlatmazsak eksik kalacaktı. İşte hala günümüzde bile Kazakistan'a, İşte Kırgızistan'a örnek veriyorum. Orta Asya ülkelerine birçoğuna gitseniz Rusça konuşulur. Moldova'da Rusça konuşulur. Doğu bloğu ülkelerinin çoğunda Rusça bilinir. Bu yüzden işte. Ve Moldova'ya geldiğinizde eğer ki Transdinyester'e de giderseniz aslında iki farklı sınırdan geçtiğiniz için ülke görmüş oluyorsunuz. Ama burası bir hayalet ülke olarak biliniyor. Ve önümüzdeki günlerde, yani bir sonraki bölümde oraya bizzat gideceğim ki Instagram'da paylaşmaya başlarım. Oradan bakarsınız bir hayalin peşinde hesabımdan. Ve hala sosyalizmle yönetildiğini söyleyen Küba gibi bir bölgeyi sizlere aktaracağım. 5 ülke var demiştim yine dünyada sosyalist hala, işte Küba onlardan bir tanesi. Transdinyester de aslında öyle bir ülke. Gaza para ödemiyorlar, elektriğe para ödemiyorlar. Bir tane bile bina yapamazsınız çünkü devlet sizin adın yaptığını söylüyor. Sosyalist devlet, kira yok. Ama Rusya pasaportu, Moldova pasaportu alabiliyorlar aynı zamanda. Öyle bir yer burası. O yüzden günümüzde bile hala yaşayan böyle yerler var. Aslında bir nevi bir sınırda kapitalizm ve sosyalizmin sözde izlerini görebiliyoruz.
O yüzden hanımlar beyler, ben Deniz Pehlivan. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bu bölümü anlatmak için çok uğraştım. Umarım beğenmişsinizdir. Hikayenin bu kısmına değindim ki sonraki bölümde Transdinyester'e gittiğimde neden bundan bahsettiğimi çok daha iyi anlayacaksınız. Dünyada tarih sadece doğduğumuz andan ibaret ya da yüzlerce yıldan ibaret değil. Bence bütün dünya haritasını düşünülerek yorumlanmalı. Tabii ki bu dünyanın başına ne diktatörler ne faşistler gelmiş. Çünkü insanın eline sınırsız güç verirsem gerçek içindeki şeytanı gör derler. Ve bizler tarihi ne yazık ki masum ve iyi insanlar olarak yanlış yorumluyoruz. Ben dünyayı gezdikçe çok masum olduğumu düşündüm. Yani bu konuda çok yorum yapamıyorum. Gerçekten çok başka bir şey dünyanın haritasını yönetmek. Hani bir yere bomba düşüyorsa, bir yerde uçak düşüyorsa, bir yerde bir şeyler oluyorsa hiçbiri sebepsiz değil. Bizler sadece gözyaşlarımızla üzülerek buna tepki verebiliyoruz ama arka planda o kadar büyük ideolojik harita savaşları var ki ben bunu 36 yaşında dünyadaki 100'den fazla ülkeyi gezince okudukça anladım. Sonra dedim ki ulan biz ne kadar masummuşuz. Ya bana Fethiye'de hiç böyle şey öğretmediler çünkü. Biz hep böyle iyi düşünürdük. Turist gelsin, iyi ağırlayalım. Böyle içimizde kötülük yoktu. Ne kimsenin toprağıyla ilgili bir yorumumuz vardı, ne parasıyla. O yüzden ideolojileri gezdikçe böyle hani adamların 30 yıllık, 50 yıllık, 100 yıllık o sınır planlarını bile daha iyi anlıyorum. O yüzden bu planların ucunda her zaman olan ne yazık ki masumları olur. Fillerin kavgasında çimenler ezilir ve sizlere bu tarih detayından bir son 100 yılı anlatmasaydım Moldova'yı gezerken Transdinyester'i anlatmamın hiçbir anlamı olmazdı. Çünkü hala 100 yıl öncesinin yaşadığını kabul eden bir yere gidiyorsam bunları size söylemek ve tarihin ucundan birazcık dokunmak benim boynumun borcuydu. Umarım beğenmişsinizdir. İzlediğiniz için teşekkürler. Sizlerin de yorumlarını beklerim. Yine söylüyorum, sürçülisan ettiysem affola. Bunlar benim tamamen bireysel yaptığım araştırmalardır. Yanlışlar olabilir. Ama hiçbir şeyi manipüle etmeden tamamen öğrendiklerime göre aktarmaya çalıştım. Umarım en azından üniversiteye okula gidecek birileri varsa tarih anlamında bu videolar onlara da bir rehber olmuş olur son 100 yıla dair. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Sizleri komünizmle yönetildiğini söyleyen dünyadaki son sosyalist devlete götüreceğim. Ama hiçbir ülke tarafından tanınmayan bu hayalet ülkeye orada da zaten yeni bir video yapar sizlerle paylaşırım. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Türkiye'nin lider su arıtma markası Aura Sebilon Unique sundu.